Günaydın arkadaşlar. Bugün botta uyandık. Dün trende konuştuğum seçili insanlar da biz hep böyle değildik, böyle iyi bir durumda değildi bizim ülkemizde de. Hatta de zamanda çok fazla Amerika'ya göç edenler oldu dedi. Şimdi bir Afganistan'a gidiyoruz. Daha sonra bir sürü kaydettiğim yer vardı. Arkadaşlar hamur işi o kadar iyi yapıyorlar ki. Barbar, raflar. Bunlar bu saatlerde genelde koşuya çıkıyorlar. Stockholm'da Gim Otel'de kalıyoruz. Burası otelimiz. Şimdilik eşyalarımızı bıraktık. Bir üstümü falan değiştirdim. Direkt Stockholm'u gezmeye koyulacağız. Çünkü burada zaten 1,5 günümüz var. Hava da çok güzel bu arada. Kiruna'dan sonra inanılmaz iyi geldi. İçlik falan giyinmedim. Şu anda da güneşli. Umarım ilerleyen saatlerde de üşümem. Bu otel şu an odayı falan görmedim daha ama çok uygundu fiyatı ve puanı da çok güzeldi. O yüzden burayı tuttuk. Şimdi bir Afganistan'a gidiyoruz. Daha sonra bir sürü kaydettiğim yer vardı. Onlara gidip bir yemek falan yiyeceğiz. Biraz açız. Şimdi şu istasyondan çıktık biz. Direkt Central Station'da indikten sonra bir durak sonra Afganistan'a geliyorsunuz zaten. 13-14 numaralı metroya bindik. Buradan çıktık. Sonra şuradan hemen köprüyü geçip zaten kaldığımız gemi de şurada. Afganistan'a çok yakın. Afganistan'da sayılabilir. Şu an buranın vibe'ı da çok güzel zaten. Ufaktan güneş açınca böyle sarı sarı şemsiyeler koymuşlar. Herkes güneşleniyor falan. Çok tatlı bir havası var. Kum da koymuşlar. Sahil efekti. Şimdi Burgers'a geldik. Burası oldukça ünlü bir burgerci. Çok fazla kişinin önerdiğini gördüm. Haritamda kaydetmiştim. 2 tane ayrı yerde kaydettim. Stockholm'da 2 ayrı şubesi var sanırım, daha fazlası var. Bayağı ünlü bir yer. Çok acıktık şimdi, böyle canım gerçekten burger artı bira falan çekiyor. Fakat şöyle bir korkum vardı. Böyle burgercılar genelde hani et yerler. Böyle sadece burger yapıyorsa genelde meat olur. Acaba vejetaryen kullanmayabilir miyim diye düşündüm. Geldik, oturduk falan, böyle baktım bütün burger çeşitleri, 5-10 tane farklı burger çeşitler. Hepsini vegan opsiyonu yapıyorlar, vejetaryen opsiyonu yapıyorlar. İnanılmaz mutlu oldum. Yani direkt bu et, steak restoranlarda çok bu olmuyor. Genelde ben böyle hani patates yiyip bira içiyorum. Çok yemiyorum böyle şeyler. Canım da çekiyordu açıkçası. Böyle denk gelmiş olmak beni inanılmaz mutlu etti. Lekeler benim dokunmuşlar. Şimdi lekeler çok bariz. Bak buralarda var. Burası. Neyse ki çok sırada yok. İyi anlıyorum. Niligros. Ama sıra. Var, evet. Şimdi güzel bir bakery'e geldik. Can we get one canel boulet and with this one? Nasıl? Okay. Bundan denedik zaten. Ah, okay. Let's try this one Yes. because we already tried that one. Yeah. Yes.
Değişik şeyler mi alsak mı acaba ya? Falan diyor ya. Şimdi bunu aldık. 2 tane aldık. Az önce gösterdim zaten. Burada da hemen yanında 7-Eleven var. Orada oturacak yer yoktu. Şimdi bir kahve alacağız 7-Eleven'dan. Burada böyle banklara oturup yiyeceğiz. Yakınlarda güzel bir park olsa aslında oraya da gitmek istiyoruz. Belki kahvemizi alıp bir park bakarız Maps'ten. Oraya geçeriz. Birazcık yorulduk. Ayaklarımızda botlar var çünkü. Bakery'den güzel tatlılarımızı aldık. Kahvemizi de aldık. Bir tane parka geldik. Bankların hepsi doluydu, o yüzden burada yere falan da oturmuşlar. Burada böyle yere oturduk. Şimdi yiyeceklerimizi açalım. Bunu çok merak ediyorum. Bunu deneyeceğim şimdi. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum açıkçası. İçinde bu full krem şanti. Etrafı göstereyim biraz. Ama üşütüyor bu arada yani. Güneşli ama güneşle durmayınca üşüyorsunuz. Güneşte mükemmel. Benim şarkım çok tatlı yok gibi. Mesafesiz. Beğendin mi? Hı hı. Şimdi bunu deneyeceğiz. Değişik bir tat var içinde. Anlamadım ne olduğunu. Hı. Baksana tadına. Ne bu? Normal. Çok beğenmedim bunu. Normal yani. Ne? Çok beğenmedim ben. Yok artık. Aslında bayağı iyi. Yine hamuru falan çok iyi de. Aroması bana ilaç tadı gibi geldi içindeki bir tat. Ben tam tersini düşünüyorum. Bu bir hamura göre çok refreshing bir ürün yapmışlar. Ağzında bitki çayı varmış gibi bir hava veriyor sana. Ağzında bitki çayı vermiş gibi. Güzel benzetme. Bir daha bak. Hamur falan mükemmel. Sadece aroması benim tercih edeceğim bir aroma değil sanırım. Tarçınlıyı tercih ederim yani. Bir tane daha ikinci yer mağazasına geldik. Burası biraz daha böyle güzel markalar satıyor. İşte Barbour, Ralph Lauren falan. Bir burayı gezeceğiz. Fena değil fiyatlar. Bu Barbour ceket beğendik mesela. Bunun fiyatına bakalım hemen. 700 kron. 3500 TL'ye falan geliyor. İyi yani Barbour bir ceket için. Aşkım bu ne kadar ilginç bir üstmüş böyle. Ne? Nasıl? Güzel. Ama yani şirkete gideceğim diye mi bakıyorsun böyle şey? Arkadaşlar Retail diye second hand bir yere girdik. Oradan ben hiçbir şey almadım. Zaten çoktan bir sürü şey aldığım için ve valizimizde yer olmadığı için. Ama Oğuzhan'ın içinden alışveriş canavarı çıktı ve duramıyor. Durduramıyorum. Ama çok güzel şeyler aldı. Bir tane Barbour ceket aldı böyle mevsimlik. Onu ben de giyerim diye düşünüyorum.
Bir de böyle vintage Nike bir spor üstü aldı. Onu da çok beğendim. Onu da giyerim büyük ihtimalle. Bana bir şey almadık. Olsan aldık ama benim de gönlüm olsun diye giyerim arada. Çünkü bu şekilde her yerden ücretsiz alabiliyorsunuz. Kendi bardakları olsun ama ben Chanel olduğunu istedim. Hiç fark etmedim. Şey yaptığımızda, açtığımızda yer Yer var var mı? mı? Beni mi çekiyorsun? Günaydın arkadaşlar. Bugün botta uyandık. Bu bottaki odalardan birinde kalıyorum. Yani dışarı bir baktım böyle güneş doğmuş. Martı sesleri falan geliyor. Çok güzel bir havası var. Hemen kendimi dışarı attım. Böyle battaniyemi giyindim. Böyle de bir manzaram var. Kahvem de olsaydı süper olurdu. Bu botla ilgili biraz bilgi vereyim size. Tam Gamla yanında. Yeri çok güzel. Havaalanından da, tren istasyonundan da geldik. Çok kenar. Fiyatı inanılmaz uygundu, bilmiyorum. Ben önceden rezervasyon yaptırdığım için ve 2 kişilik odayı 2500'e falan tuttum. Bayağı uygun fiyatlı. Buradayken ekstra isterseniz kahvaltı da ekleyebiliyorsunuz. Sabah 7 ile 10 arası kahvaltısı var. 120 sek önden eklerseniz, eğer o an isterseniz 135 sekmiş. Ama sen biz burada yapmayacağız. Güzel de bir kahvaltısı var, böyle açık ve her şey var. Ama yani yumurta falan filan yiyeceğime bugün zaten son günümüz. Gidip o böreklerden yemeği tercih ederim bir kahveyle sanırım. Yani daha sağlıksız olabilir ama evde sağlıklıya devam ederim şu an. Burada kahvaltı yaparsam onları yiyemeyeceğim. Seçimimi onlardan yana kullanıyorum. Yani bot gayet temizdi, sıcak. Odalar gayet sıcak. Öyle sallanma gibi bir durumda hiç olmadı. Yani su zaten böyle sakin. Duş ortak ama ben duş almadım. Birazcık yoruldum. Dün çok yoruldum. Dün trende zaten sabah 7 gibi kalktık falan. Sonra bütün gün sohbet ettik biz trende. 6 kişilik vagondaydık zaten. 2 Alman vardı, 2 de İsveçli vardı. İkisinin de yaş ortalaması, iki çiftin de yaş ortalaması çok yüksekti. Belki 60 falan, 60-70 belki. İsveçli çift inanılmaz tatlıydı. Kadının hakkında bir şey anlatmıştım sanki, böyle erken yatalım dememe şaşırmıştım demiştim. Sabah da böyle daha uyanmadan şey dedi. Can we do these things now dedi. Ben şok oldum, daha uyuyoruz falan, herhalde böyle gözümüzün açıldığı anı oluyormuş, öyle dedi. Ama anlıyorum yani, öyle gidemiyor olabilir çünkü ben de yataktan uyandım, böyle gözümün dışarı bir baktım, midem bulandı yatar pozisyondayken. Sonra yaptık falan, oturduk, böyle konu açıldı. İşte sırt çantasıyla geziyorlardı. Ben sordum hani backpacker traveler mısın? Onlar daha yok dedi. Sadece bu seferlik dedi. Şeyi fark ettim. İnsanlar böyle hani tatile giderken farklı seçimler yapıyor, valiz seçimleri. Böyle dağlık, karlı yerlere gidiyorlarsa backpack tercih ediyorlar. Sırt çantası tercih ediyorlar. Yani daha şehir yerlere giderken tekerlekli valiz tercih ediyorlar diye gördüm. Çok mantıklı geldi. Ben tekerlekli valizle gitmiştim. Karda sürmesi biraz zor oldu. O yüzden belki hani daha sonrası için böyle kayak tatili vesaire dağa gittiğim zamanlar için bir sırt çantası almayı da düşünüyorum. Ay ellerim çok üşüdü, hava güneşli falan ama hala Stockholm'da soğuk. Sohbetimiz inanılmaz iyiydi. Her şeyden konuştuk işte. Kültürel farklılıklardan konuştuk. Kadın şey dedi, nerelisiniz diye sordu. Bayağı sonra sordu. Sonra şey dedim, tahmin etmiştim dedi. Diliniz çok güzel, böyle kulağa müzik gibi geliyor falan dedi, İsveçli olan. Ondan en son zaten Instagram'ımızı alıp verdik birbirimize. Çok tatlıydı. Biraz yazar falan sordum ben ona. İsveçli yazar çok bulamadım. Neyi önerirsin falan dedim. Kendi indirdiğim Kindle'ıma kitapları gösterdim. Onları önerdi. Onun için de bir iki tane daha kitap önerdi. Ha, bu arada şok oldum. Volvo'yu satmışlar Çinlilere. Volvo artık İsveç'in değilmiş. Ben bunu bilmiyordum. Sürekli ağzım açık Volvo'ları izliyordum böyle. Burada yaşasam kesin Volvo alırım falan diye. Ama satmışlar. Kadın da üzgün yani, biz her şeyimizi sattık şeklinde bir yorum oldu. Yani tüm markalarını satan sadece Türkiye değilmiş.
Ikea'yı satmamışlar hala. Ikea onların. Ama o Ikea hakkında da şöyle bir üzüntüleri var. Diyor ki dünyayı geziyoruz diyor mesela. Her yeri turluyoruz diyor. Herkeste Ikea var diyor. Her eve gidiyoruz. Ikea yani biz zaten farklı kültür görmeye gitmişiz. Bir giriyoruz içeri. Bakıyoruz sehpa Ikea'dan, sandalye Ikea'dan falan diyor. Ben de bizim evimizde öyle hani biz de tamamen Ikea'dan döşedik. Yani o da şey dedi, ben de öyle yaptım ama dedi hani farklı kültür görmek isterim falan diyor. Çok tatlı bir kadındı. Öyle çok tatlıydı sabah. Böyle 2-3 saat full sohbet ettik. Ama hani o da yoruyor, sürekli aktif kalmam gerekiyor. Böyle yabancı olduğum bir dil. İlk kez tanıştığım insanlar falan. Bir tık yorucu oluyor. Sonrasında zaten inip eşyaları gemiye taşıdık. Bota taşıdık. Sonrasında bütün gün gezdik. Aglarımla gezdim. Şöyle göstereyim. Altında da pijamalarım var. Çok yürüyüş ayakkabısı değil ama yani hava soğuk olur diye de spor ayakkabısı getirmedim. Getirsem şu an gidermiş. Stockholm'da giyilirmiş. Dün bayağı 20 bin adıma yakın adım atmışız. Şehri turladık. Yukarıdan aşağı full. Bol bol yiyip içtik diyebilirim. Biraz alışverişe düştük ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. Yani Türkiye'de yaşayınca bu sonrasında her şey çok ucuz geliyor. Şu an Türkiye'de dandik dandik markalar çok pahalı fiyatlara satılıyor. Hiç almak istemiyorum yani. Buraya gelince bakıyorum bir de indirime girmiş olanları oluyor. Yani ihtiyacım olmuş oluyor bir de. Alıyorum direkt. Bir tenis raketi falan almak istiyordum ama almayacağım sanırım. Çok bagaj hakkımız da yok. O yüzden çok arada kalıyorum. İkinci elci gezdik dün bir tane. Çok güzeldi yani, böyle baktım denemedim bile. Hani denersem biliyorum alacağım, yakışacak, hoşuma gidecek alacağım. Güzelmiş deyip falan bıraktım sürekli. Ama çok keyifliydi. Bol bol alışveriş de yaptık, gezdik de. Bugün artık son günümüz. Havaalanına dönmemiz gerekiyor. Evimi de özlemedim değil ama buranın vibe'ı da çok güzeldi açıkçası. Bir tık buruğum o yüzden. Arkadaşlar çok zor kapattım. Umarım 20 kiloyu da geçmemiştir. Yok ya. 18 falan. Elimin ayarı çok iyi bu arada. Çok iyi tarttırdım. Ama bir stres olmadım değil yani. Bu kadar çok şey almaya gerek var mıydı? Çok da şey almadık bu arada. Hepsi çünkü pufi pufi, pufuduk pufuduk şeyler, çok yer kaplıyorlar. Neyse, fena değil, yine de sığdık. Çok güzel oturma yerleri yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Şu an sabah çok erken olduğu için kimse yok. İnsanlar bu saatlerde genelde koşuya çıkıyorlar. Şuradaki yol üzerinde, bilmiyorum buradan görünüyor mu da, orada koşularını yapıyorlar. Şeyi fark ettim dün, birazcık alışveriş falan da yaptığımız için. Tabii tenis ayakkabısı bakıyorduk dün. Tenis ayakkabısı bulamadık. Böyle kocaman bir spor mağazasına giriyoruz. Sadece 3 tane falan tenis ayakkabısı çeşidi var. Ama koşu ayakkabısı üzerine ayrı mağazalar yapmışlar. Spor mağazalarının içi koşu ayakkabılarıyla dolu. Yani koşu zaten dünyada çok popülerleşti son zamanlarda. Ben çok sevmiyorum açıkçası koşmayı. Yani yürüyüş her zaman çok daha iyi geliyor bana. Ama yani inanılmaz bir koşu furyası var burada, dünyadakinden de fazla diye düşünüyorum. Çünkü böyle koşu bandı falan koymuşlar mağazaların içine. İnsanlar giyip deniyor orada. Sonrasında bir National Museum'a gitmek istiyoruz. Bu arada müze gezerken falan ben şeyi çok sevmiyorum. Boş boş tamam okey deyip böyle bakıp geçmeyi sevmiyorum. O yüzden şimdi bir yapay zekaya araştırma yaptırıyoruz. İşte İsveç tarihi, Vikinglerle nasıl bağlantıları var. Dün trende konuştuğum İsveçli insanlar da şey falan dedi. Biz hep böyle değildik, böyle iyi bir durumda değildi bizim ülkemiz dedi. Hatta de zamanında çok fazla Amerika'ya göç edenler oldu dedi. Orada bayağı hani suffering, acı da çekmişler, yani zorlanmışlar da zamanında göç ettikleri için. Hiçbir zaman bir başka bir ülkeye göç etmek kolay olmaz zaten. Hani nasıl bu duruma gelmişler falan, tarihlerini de merak ediyoruz. İşte kafede otururken bir o tarihini okuyacağız. Sonra da bir National Museum'a gitmeyi planlıyoruz. Yok değil.
Video çekelim. Şimdi bu Toskan Brûlée diye bir şey aldım. Bunu yiyorum. Arkadaşlar hamur işi o kadar iyi yapıyorlar ki yani. Bu arada bence zaten İsveçliler çok zayıf değil yani. Böyle aşırı zayıf insanlar çok görmedim. Ama çok koşuyorlar hani aktifler de bir yandan. Burada Earl Grey çayımız var. Bu şekilde demleyip veriyorlar. Ben bu tatlıyı aldım. Kahvenin tadı da çok güzel. Bu da çok güzel. Güzel. İnanılmaz iyi yapıyor. Bu ne böyle? Nedenmiş abi? Nasıl yapmışlar bunu ben anlamadım. Hamur işi buradan işi. Buranın en ünlü kahvaltılarından biri de bu Eggs Benedict. Tütsülenmiş somon ve çırpılmış yumurta var içinde. İnanılmaz güzel duruyor. Burada da ücretsiz bu arada. Ben göstereyim. Şurada çeşme var. Oradan dolduruyorsunuz. Tüm kafelerde, restoranlarda hepsinde böyle bir çeşme var. Su istediğiniz kadar alabilirsiniz. Bence çok büyük bir lüks bu. Burası şu an çok canlı. Saat daha 10 falan. Bir sürü alışveriş yapmalık mağaza var. H&M, Zara, Sephora gibi bir mağaza falan var. Etraf böyle yerlerle dolu. Bayağı keyifli bir yere benziyor. Burası hemen merkezde bir park. Şurada alışveriş caddesi var. Burada da Uniqlo var. Caddeden hemen girince hava güneşliyse dinlenmek için güzel bir alan olabilir. Biz şimdi burada durmayacağız. National Museum'a gidiyoruz. Ama 1,5 saatimiz falan var. Bilmiyorum 1,5 saat yeter mi orayı gezmek için. Belki gitmeyebiliriz. Duruma göre karar vereceğiz. Parka sahte çim yapmışlar resmen. Yani her şey o kadar gri ki böyle yeşil alan. Yani ağaçları var ama ağaçlar da kış olduğu için onlar da gri. Meydanın tam ortasında böyle bir heykel var. Bu heykel 3. Kral Karl'a aitmiş. Etrafındaki 4 tane koruyucu aslanla bu parkın en ikonik sembollerinden biriymiş. Merkezdeki Galerian AVM'de Ikea'sı varmış. Buraya da girdik. National Museum'a gitmekten vazgeçtik. Sıkış sıkış. Acele etmeyelim diye. Şimdi Ikea'ya geziyoruz. Ikea'ya gelmişken bir İsveç köftesiyim dedim. Plant-based yapılıyor. Burada vegan seçenek var. Yola çıkmadan da burada bir yemek yiyeceğiz. Şöyle bir şey oldu. Buna da çok şaşırdım yine. Şöyle kahve aldım. Kahve makinesi koymuşlar. Ücretsiz. Yanında süt var. Yulaf sütü falan da var. Hem laktozsuz inek sütü var hem de yulaf sütü var. Kahve alıyorsunuz. Sütünüzü koyuyorsunuz falan ve ücretsiz. İyi bayağı yani. Güzel. Geldi onu da göstereyim. Benimki bu. Şöyle hemen gösterelim. Plant-based bayrağımız var. Oğuzhan da burada Gate aldı. Bayağı merak ediyordu. Onu deneyecek. Böyle de Ikea kolesi var. Bir de bunu aldık. Bu kaç krondu aşkım ya? Bu 70 kron. 60 güzel. Bu 70 kron. Bu da 100 kron. Bir iki olmuş. Kola da bu menü ikisi kola dahil. Ya önceki yedim şeydi bir de. Çok az geyik eti vardı. Çok iyi. İyi oldu bu. Evet ben de tadına bakmış oldum. Japonya'da var diyor. Burada geyik eti. Bazı hayatlar yaşanıyor.
kaldığımız botun içi de böyle. Burası reception. Şurada hemen deniz manzarası var. Karşı taraf çok güzel. Yani geceliği 2 kişi 2500 TL bedavaya kaldık gibi oldu. Burada yine suyumuz var. Şimdi Arlanda Express'e geldik. Burası Stockholm merkez tren istasyonundan direkt geçiş var alttan. Buraya geliyorsunuz. Normalde bu pahalı diye çok tercih etmeyi düşünmüyorduk biz. Otobüste gidiyor çünkü Flixbus falan da gidiyor ama yorulduk. Eşyamız da çok da o yüzden dedik en iyisi buna binelim. Geldik. 2 kişi aslında normalde fiyatı 340 SEK. Ama 2 kişi alınca birden indirim yaptı. İşte çoklu gidiş indirimi gibi bir şey. 2 kişiye toplam 460 SEK ödedim. Gayet uyguna geldi. Bilginiz olsun sizin de eğer tercih edecekseniz. Çok kişi seyahat ediyorsanız çok daha uyguna geliyor. Bu buradan 20 dakikada falan gidiyor. Koltuklar da gayet göstereyim. Böyle konforlu. Burada şarj aleti yeri var. Buraya gelmeden de bir Coop'a uğradık. Coop buranın marketlerinden, zincir marketlerinden biri. İşte çikolata falan aldık götürmelik. Bir de şöyle bir şey aldık. Biraz bağışıklığımız düşecek gibi hissettim. Son zamanlarda çok koşturduk. Bir bunu içeceğim.